İyi akşamlar sevgili Sol TV izleyicileri. Komünist Bakış'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Merhaba Kemal. Merhaba Nevzat. Kemal, 10. gününe giriyor savaş. Ve yani saldırgan tarafın beklediğinden daha uzun sürdü ve sürecek gibi görünüyor. İstersen bir genel değerlendirmeyle başlayalım. İran Savaşı'nın seyrine dair görüşlerin nelerdir? Şimdi yani bu değerlendirmeleri böyle çok askeri açıdan yapmak hem benim yani çok şeyime girmiyor, hem de doğru bulmuyorum. Ama şu bir gerçek, bir savaşa girdiğinde kendisini daha güçlü hisseden ülkelerin bir hatası oluyor hep. Çabuk biter bu iş Hı hı. hatası oluyor. Bu Ukrayna'da da oldu. Yani şimdi yok işte cerrahi müdahale yaptık o yüzden uzun sürüyor falan diyor Rus tarafı ama başlangıçtaki atmosferle şu anda gelinen nokta arasında ciddi bir fark Hı hı. oldu. Aynı şey burası için de geçerli. Yani Amerika Birleşik Devletleri üstün ateş gücüyle beraber yani şimdiye kadarki bütün şeylerde çok zorlandı. Hı hı. Ya da yüksek maliyetlerle karşılaştı. Bir kere böyle çabuk hallederiz türünden şeyler çok böyle prim verilmemesi gereken olgular. Bütün aradaki asimetriye rağmen. Çünkü o asimetri başka açılardan örneğin İran söz konusu olduğunda İran lehine. Tabii. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kara savaşını sürdürecek ne kaynağı var ne de Amerika Birleşik Devletleri'nin iç politikası buna izin veriyor. Dünyanın en tuhaf şeylerinden olsa bile, ülkelerinden olsa bile. Şimdi o yüzden de böyle işte bir günde biter, 2 günde biter, rejim hemen düşer falan gibi şeyleri bir kenara bırakacak olursak belli ki çok ciddi bir tıkanmayla karşı karşıya Amerika Birleşik Devletleri. Yani bir yandan çok ağır bir darbe vuruyor ABD ve İsrail. Bu ortada. Öte yandan da uzadıkça maliyet kalemleri hem nicelik olarak artmıyor hem de maliyet kalemlerinin miktarı artmaya başlıyor. Yani ilk başta herkes böyle enerji piyasalarına odaklandı ama baktığınız zaman 7-8 ayrı başlıkta ciddi sorunla karşılaşmaya Hı başlıyor hı. Amerika Birleşik Devletleri. İsrail için de geçerli bu. O yüzden şimdi genel olarak bu İran-ABD arasındaki savaşı ya da ABD saldırganlığını öyle söyleyelim değerlendireceksek daha siyasi, toplumsal, ekonomik, ideolojik açılardan değerlendirmekte yarar var. Çünkü yani askeri açıdan yapılan değerlendirmeler her zaman olduğu gibi eksik kalıyor ve Hı hı. yanlışa götürüyor. Tabii. Yani öyle işte İran'ın şu kadar füzesi var, ABD'nin bu kadar bilmem nesi var, işte donanma falan. Yani bu hesap tutmuyor. Çok karmaşık bir şey savaş. O yüzden hani savaşın şu anda gidişatına ilişkin evet bir sürü şey söyleyebiliriz. Çünkü 10 gün bir fotoğraf veriyor. Ama ya şuraya evrilir, bu iş şuraya gidecektir diye erken hükümlerden kaçınmakta yarar var. Şimdi bir yandan da ABD ve İsrail politik olarak savaşı genişletmeye çalışıyor gibi Evet. görünüyor. Yani daha fazla ülkeyi savaşa dahil etmeye çalışıyor. İran'sa bunun tam tersini yapıyor. Yani kendisi mesela başka ülkelerde bir nokta vurduğu zaman sadece bana saldırılmasında kullanılan yerleri vuruyorum diyor. Bir ara Avrupa Birliği dahil oluyor gibi açıklamalar yaptı ama sert açıklamalarda kaldı. Onlar da çok bir adım atmadılar. ABD ve İsrail yalnız mı kaldı İran'a saldırırken? Ya şimdi yani son bölümünden başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail yalnız kalmıyor tabii ki. Çünkü muazzam bir politik ve ekonomik gücü harekete geçiriyorlar. Ve burada da bir ittifak sistemi ABD ve İsrail saldırganlığının arkasında duruyor. Çok geniş. Ama öte yandan da savaşa doğrudan müdahillik yeni maliyetler demek. Yani şu andaki savaşın halihazırdaki maliyetlerinin dışında bu savaşa katılacak, aktif olarak katılacak herkes için ciddi bir maliyet demek bu. Şimdi burada tereddütler başlıyor. Ama tekrar ediyorum ABD ve İsrail bu savaşta yalnız değil. Çok geniş bir ittifak sistemini hem kullanıyorlar hem de birbirlerine karşı rekabet ettirterek kızıştırıyorlar Hı öyle hı. söyleyelim. Hı hı. Ama isteksizliğin yani doğrudan savaşa katılmaya isteksizliğin nedenlerini iyi görmek gerekiyor. Şimdi burada en temel problemlerden bir tanesi özellikle Avrupa ülkeleri
kamuoyları. Belki işte çok konuda eleştirebiliriz, tepkisizler, örgütsüzler diyebiliriz. Savaşlara aktif katılmak konusunda uzun süredir devam eden bir isteksizlik var. Yani burada mesela ABD yönetiminin en fazla yüklendiği, eleştirdiği ülke İngiltere. Yani şöyle bir hesap yapılıyor bir de orada. Geleneksel bir müttefikimiz, her konuda adım atıyorduk, birlikte hareket ediyorduk, büyük hayal kırıklığına uğradık. Bir de İngiltere'nin doğrudan İran'ın tehdit edebileceği bir ülke değil. Dolayısıyla savaşa aktif katılımının İngiliz toplumunu etkilemesi daha dolaylı yoldan olacak. Buna rağmen İngiltere'de örneğin çok ciddi bir bu savaşa katılmamalıyız şeyi var. Hatta anketlerde Türkiye ile karşılaştırdığınız zaman Türkiye'ye yakın bir oran çıkıyor. Bu çok enteresan. Üstelik de İran yönetimine ilişkin bir eleştirelliği barındırmasına rağmen çok büyük bir çoğunluk İngiltere'de bu savaşa katılmamalıyız diyor. Şimdi bu İngiltere gibi aslında bütün Avrupa ülkelerinde iktidarlar pamuk ipliğine bağlı. Yani artık eskisi gibi öyle 4 yılda bir falan filan değil. Düşüyor sürekli Tabii hükümetler. canım, İngiltere'de bir arada yani bir ara 1-2 haftada bir değişmişliği var. Tabii ki. Yakın geçmişte. Bir kere bu büyük bir baskı unsuru. Yani şu andaki mevcut hükümetinde öyle büyük bir şey yok. Ağırlığı yok. Alternatif olan muhalefet ise İngiltere'de savaşa daha aktif katılımı istiyor. Yani böyle bir saçmalık var ama kamuoyunda ciddi bir sessizlik var. Diğer Avrupa ülkeleri için de geçerli bu. Bu önemli faktör. Yani İngiltere savaşa aktif olarak katıldığında savaş bu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri şu ana kadar resmi açıklamaya göre sadece 7 askeri öldü. O bile sorun yaratıyor. Yani bu 7 sayısı bile sorun yaratıyor. İran'da bir sürü sivili öldürdüler. Bir kere böyle bir hassasiyet var. Kamuoyu hassasiyeti. Öte yandan da şuna bakmaya başladılar. Bu ABD'nin ve İsrail'in tek taraflı hareket etme yeteneği. Evet, şimdi ABD'nin ittifak sisteminin parçasısın. Yardım da ediyorsun. Ama öte yandan da sorunsuz bir şekilde bu şey devam ettiği takdirde ortaya çıkacak olan yeni dünya sisteminde kendilerine yer olmadığı ya da kendilerinin hareket alanının tamamen ortadan kalkacağına dair bir kanaatleri de var. Yani şu anda çok ilginç bir şekilde işte İran'daki rejimin düşmesini isteyecek Avrupa'daki iktidarlar aynı zamanda bu savaşın ABD lehine bitmemesini istiyorlar. Tabii çelişki. Tabii ki bu Türkiye'de AKP iktidarı için de geçerli. Tabii ki. Bir yandan hızlı bir şekilde işte 2024'ten beri sistematik bir şekilde ABD ile sorunları azaltıp ABD ile daha çok işbirliğine yöneldi AKP iktidarı. Ama İran'ın hızlı bir yıkımı istemiyorlar. Yani bunu isteyen dünyada bir ABD müttefiki var mı? Çok meçhul. Şimdi böyle bir tuhaf paradoksla karşı karşıyayız. Bir başka boyutu, şimdi savaşın uzaması da işlerine gelmiyor. Çünkü çok büyük bir enerji problemiyle karşı karşıyalar. Ya aslında biraz o belirleyecek gibi görünüyor. Yani savaş uzadıkça gidişatı da belki sonucu da maliyetler belirleyecek gibi görünüyor. Çünkü bir noktada yani Clausewitz'in dediği gibi savaşa devam etmek savaşı bitirmekten çok daha pahalı ve kabul edilemez hale gelebilir. Doğru. Şu anda petrol fiyatları korkunç, yani 110 dolara geçti ve ABD yönetimi bunu küçümseyen açıklamalar yapıyor. Çünkü kendi tuzu bir ölçüde kuru. Kendisi de petrol üreticisi. Enerji maliyetleri arttıkça onun yani en ağır bedelini Avrupa ödüyor. Bir de buradan bir bakalım istersen. Şimdi evet, Amerika Birleşik Devletleri kendisi aslında hem dünyanın en önemli petrol rezervlerine sahip, bir yandan da petrol alıyorlar. Bu geleneksel stratejisi. Ama dediğin doğru. Şu anda Körfez'de, yani şimdi bu işte doğalgaz ve petrol dağıtımında çok büyük darbeler aldı sistem. Dünya sistemi aldı. Tabii. Aslında bunu İran'ı da etkiliyor. Yani İran'ın gelir kalemlerinden bir tanesi, hatta bir tanesi demeyeyim, yani neredeyse tek gelir kalemi durmuş durumda. Şimdi
Rusya'ya yapılan yaptırımlar aynı şekilde. 4-5 tane ülkenin önemli üretimi doğalgaz ya da petrol durdu. Hı hı. Burada en kritik üzerinde durulan biliyorsun Katar'daki doğalgaz kaynakları. Evet. Dünyanın yaklaşık 1/5'ini, %20'sini sağlıyordu. Bu tamamen durdu. Bahreyn'de, Suudi Arabistan'da, Uman'da ve Irak'ta önemli petrol tesisleri üretimi durdurdu. Şimdi burada baktığımız zaman kim etkileniyor bunlardan diye. Bir kere Avrupa mutlak etkileniyor. Çünkü Avrupa'nın Rus enerji kaynağı kesildi. ABD'den pahalı enerji almak durumunda kalıyorlardı. Ama önemli bir kaynaktı. Körfez'den geliyordu. Bu şimdi durdu. İngiltere'nin işte doğalgaz depolama yeteneğinin 2 gün olduğu söyleniyor. Ama daha çeşitli şeyleri var onların. Kaynakları var falan ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Tabii Türkiye içinde. Türkiye için de değil. Bir de Türkiye'de de şimdi şöyle yani siyasetçi cenahı onlar da bu tuhaf gözlüklerle baktıkları için savaşın çok kısa süreceğine dair bir kanaatle hareket ettiler. İşte bir 4 hafta fetişi çıktı biliyorsun savaşın başında. Şimdi bunun daha ötesine geçmesi durumunda Türkiye'de topun ağzında. Başka kimler topun ağzında? Şimdi herkes Çin diyor. Doğru, Çin İran enerjisine ciddi bağlı. Ama öte yandan da Hindistan da bağlı. Hindistan. Güney Kore de bağlı. Japonya yani Asya'nın önemli şeyleri İran'dan söz etmiyorum. Körfez'e bağlılar. Hatta Hindistan'ın Rusya'dan petrol almasına ABD'nin izin vermesi falan Evet. İzin ne karşılığında? nasılsa yani. İran'a karşı düşmanlık karşılığında. Ona da belki değinmekte yarar var Hindistan'ın pozisyonuna. Şimdi dolayısıyla çok geniş bir yani dünyanın önemli ekonomilerinin tamamını ilgilendiren bir şey var burada. Amerika Birleşik Devletleri'nin hani tuzu kuru diyoruz kısmen. Yani bu enerji alanındaki şey herkesi etkiler. Amerika Birleşik Devletleri'ni de etkiler. Zaten tıkanmanın nedenlerinden bir tanesi bu karşılıklı bağımlılık ilişkileri. Henüz daha işte Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya sistemindeki varlığı birbirinden ayrışmış değil. Birbirlerine mahkumlar ve bu hani son dönemde de öyle çok değişmedi. Bunu unutmamak gerekiyor. Yeni enerji kaynakları işte mesela biliyoruz ki İngiltere rüzgar enerjisinde çok ciddi bir yatırım yaptı. Hatta elektriğinin galiba %30 ve üzeri hatta rüzgardan elde ediyorlar. Ama rüzgar ve güneş elektrikte istikrarlı kaynaklar değil. Tabii. Gene doğalgaza ihtiyaçları var. Bir de elektrikle bitmiyor iş. Toplam enerji ihtiyacı diye bir şey var. İşte sanayide kullanılan falan. Dolayısıyla bütün bunları hesaba kattığımız zaman dünya sistemi için sürdürülmesi güç bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir anda İran teslim olmayacaksa çok büyük bir kozu harekete geçirdi. Ben de bununla ilgili bir şey sormak istiyorum Kemal. Çünkü bu konuda endişeliyim de. Yani savaşın uzaması emperyalizm tarafından taşınamaz bir şeyse ki yani bütün işaretler bu yönde. Yani uzanma eğilimi oluştukça savaşı bitirmek için daha olmadık şeyler yapmaları gündeme gelecektir. Yani benim aklıma bir nükleer silah kullanılma ihtimali de geliyor. Var mı sence? Buraya Bence doğru gitme yok. ihtimali var. Yani ben bütün bu çılgınlıklara rağmen şu anda herhangi bir ahmağın elinde böyle bir olanak olduğunu düşünmüyorum. Yani nükleer silaha sahip olmayan bir ülkeye bir nükleer saldırı noktasında olduğumuzu düşünmüyorum. Ama öte yandan da bu savaşın yaygınlaşma olasılığı var ve nükleer güçlerin karşı karşıya gelme olasılığı var. O ayrı bir olay. Ama şu anda İran'a dönük bir nükleer saldırı noktasında değiliz. Onun öncesinde bir tırmanma olur. Şimdi tabii burada sorduğun sorunun şöyle bir haklı tarafı var. Nasıl bitecek bu savaş? Eğer İran yenilmeyecekse, ABD'de ben beceremedim. Şimdi burada iki tarafı da tatmin edecek çıkış yolları bulunur. Eğer iki taraf açısından da maliyetler çok yükselirse,
Çünkü İran üzerindeki maliyet çok açık. Hı hı. Çok çok açık. Ama öbür tarafta ABD ve İsrail üzerindeki maliyet de artmaya devam ederse bir çıkış yolu bulunur. Yani her iki tarafta ben yenilmedim ya da ben kazandım diyebilecek formüller geliştirebilirler. Hı hı. Bu kapı açık. Ben tabii ki hani umarım ABD ve İsrail'in yenilgisiyle biter. Bu ayrı bir şey. Ama gerçekçi olacaksak bir şeye gidebilir. Bir hani tıkanma noktasına gelirse bu Yani bir pat savaş. durumunun karşılıklı Ya da kabulü. yeni maliyetler eklenirse. Şimdi Hı. bak enerjiyi konuşuyoruz. ABD'nin savaş makinesine ihtiyaç duyduğu üretim geride kalabilir. Lojistik sorunları var. Hani Hı hı. ABD'ye yakın bir coğrafyada olmuyor. Şeydeki isteksizlik. Yani bir örnek. Şimdi Türkiye'de de böyle bir algı var ya, hep itiraz ettik bak. İşte Kürtler diye bir kavram kullanılmasın, Hı hı. Hı kullanılmasın. hı. Yani değişik siyasi hareketler var, ideolojiler var, değişik sınıflar var. Bunları hatırlattık. İşte Türkler. Bu ifade yanlıştı. Ama şöyle bir algı çıktı ortaya. İşte İran'da dönük bir şey var. Kürtler de İran'a kara gücü olacaklar diye. Şimdi bu zaten yanlıştı. Ama orada da Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğine yatkın unsurlarda dahi bir isteksizlik var. Evet ya çok açıkça bunu ifade Evet. eden Çünkü şeyler unutulan oldu. şeyler var. Birçok Kürt siyasi hareketinin İran yönetimiyle de ilişkileri vardı. Hı hı. Gerilimliydi falan ama yani hep şöyle bir algı var. İşte ABD herkesi parçalayacak. Burada da herkesi parçalamada Kürtler diye bir enstrüman var. Yanlış değerlendirmeler bunlar. Bu çok ucuz, kolay değerlendirmeler. Şimdi buralarda isteksizlik var. Son dönemde bu savaşla beraber Amerika Birleşik Devletleri mesela bizimkiler de frene bastı. Belki onu sonra konuşuruz ama ABD ve İsrail hattıyla işbirliği konusunda ve İran'a tepki üretme konusunda bizim coğrafyamızda en istekli iki ülke Hindistan ve Azerbaycan. Hı hı. Hı hı. Yani Hindistan dolu dizgin. Bu İran gemisine yapılan şey, bilmiyorum izledin mi bu İzledim. bir Hintli yetkilinin yaptığı açıklamayı. Yani şimdi şunu kabul ediyor Hindistan. Biz İran gemisinin batırılması yani özetleyeyim izlemeyen Hı hı. izleyicilerimiz için bir tatbikat için bir İran gemisi Hindistan'da bulunuyor. Ve mühimmat yüklü değil. Evet ama bütün detayları Hindistan'da hakim. Bu gemi Hindistan'dan ayrıldıktan sonra batırılıyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve bununla çok övündü ABD yönetimi. Tabii İşte, böyle videolarını yayınladı. silahsız bir gemiyi batırdık için övünecek kadar alçak bir ülkeden bahsediyoruz. Hı hı. Alçak bir yönetimden bahsediyoruz. Ama en az onlar kadar alçak olan Hindistan şunu kabul ediyor. Diyor ki biz bu gemiye dair bilgiyi, detayları yeni stratejik ortaklarımıza vermek zorundaydık diyor. Yani işte BRICS'in ABD sistemine karşı kurulduğu iddia edilen BRICS'in en önemli, bir kere en nüfusu kalabalık ülke, artık Çin'den daha kalabalık Hindistan. En iddialı ülkelerden bir tanesi. İşte Asya kaplanı bilmem ne falan filan. Küresel güneyin önemli temsilcisi. İsrail ve ABD'nin bir silahsız İran gemisini batırmasına istihbarat sağladığı için övünüyorlar. Bunu açıkça söylüyorlar. Azerbaycan da orada İran'la gerilimleri tırmandırmak için çıktı ortaya Azerbaycan yapımı bazı dronlar. Evet. Evet. Yani tam bir provokasyon. Şimdi iki ülke çok diğerleri frene bastı. İran'da dedi ki ben sadece ABD üslerini vuracağım. Bir de yeni bir şey dedi. ABD sermayesini Hı hı. hedef alacağım. Yani ABD şirketlerini hedef alacağım diye. Dediğim gibi yani bu savaşın yaygınlaşması olasıdır. Hı hı. Ama şu an itibariyle hani herkesin gözü kulağı Çin ve Rusya'da.
orada bu savaşı hani savaşa daha müdahil olmak gibi bir şey yok. Tabii ki Çin İran'a bir ciddi, Rusya da yapıyordur. Yani istihbarat alanında bazı malzemeler, bazı silah tedariki yapıyordur ama hani onların bu savaşı yaygınlaştırmaya dönük bir istekliği yok. Tam tersine diplomasi alanında çok düşük şeyde tavır alıyorlar. Kemal, istersen biraz da iç politikaya gelelim. Şimdi az önce biraz değindik. Şimdi AKP iktidarı 2024'ten beri, evet, yani Amerika Birleşik Devletleri ile işte köprüleri tekrar onarıyor vesaire, bazı problemleri çözüyor. Ama bu İran saldırısında da çok yani meselenin bayağı dışında durdu ve itidalli bir görüntü sergiliyor. Ama bir yandan da kendi içinden de herkes aynı şeyi söylemiyor. Yani yine mesela Hakan Fidan'la Tayyip Erdoğan tam olarak aynı şeyleri söylemiyorlar. Söyleme, evet. Burayı da bir değerlendirir misin? Yani şu an Türkiye'deki Cumhur İttifakı'nın iktidarı nasıl yaklaşıyor bu meseleye? Bir kere dünyadaki tablo, çok genel bir şey söyleyeyim, oradan Türkiye'ye geleceğim. Ortada kabul edilmesi imkansız. Yani hiçbir değere, uluslararası hukuku geçtim falan filan, yani hiçbir şeye yerleştiremeyeceğim bir keyfilik var. Hı hı. Şimdi bu keyfiliği onaylamak her bir ülkenin, yani işte Birleşmiş Milletler'de 190'ın üzerinde, değil mi, devlet var. Hı hı. Her birisinin meşruiyetini ciddi ölçülerde sarsar. Şimdi meşruiyet dediğin şey buralarda iktidarlar var. Bu iktidarların yönetmesi için bir kaynak. Yani meşruiyet olmadan yönetmek o kadar da kolay değil. Bu ağır bir tablo. Hı hı. Ve dediğim gibi İngiltere bile bunun arkasında durabilecek durumda değil. Ve artı bütün dünyanın gözü önünde bu politikaları temsil eden bir ahmak var Hı tepede. hı. Evet. Yani o ahmak hiçbir şey bilmiyor. Ülkelerin isimlerini dahi bilmiyor. Değil mi? Evet, ve herkesin suratına baka baka yalan söylüyor. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki savaşı bitirdiğini söyleyecek. Hı hı. Söyleyemiyor çünkü iki ülkenin de adını bilmiyor. Azerbaycan adını bilmiyor. Ermenistan'la Arnavutluğu karıştırıyor. Dolayısıyla böyle bir adamın sürüklediği, en azından önde gözüktüğü bir tablonun arkasında durmak kolay değil. İçeride çok zayıflatır insan. Ama ses de çıkaramıyorlar. İlginç bir şekilde. Yani normalde buna sen ne diyorsun denmesi lazım. Bunu bu şekilde diyen tek ülke Küba. Hı hı. Yani bu netlikte söyleyen tek ülke Küba. Onun dışında herkesin bir diplomatik mesafeyle falan değerlendiriyor. Evet, bir diplomatik soğukkanlılık çabası var karşı taraftaki bütün Ya tuhaflıklara şimdi rağmen. mesela Putin'den de çok ağır şeyler geldi. Hı hı. Rus tarafından. Ama kimse salak değil. Bundan 2 ay önce, belki de 1,5 ay önce çok iyi anlaşıyoruz. Mükemmel bir ilişkimiz var. Açıklamaları da yapıldı en yetkili şahıslar. Hı hı. Şimdi bu ayrı bir şey. Türkiye'de de AKP, AKP'nin tabanında da hani Amerikancılık yedirilebilir falan ama İsrail'le işbirliği kolay lokma değil. Tabii. O yüzden mesela bugün Ömer Çelik'in açıklaması sert bir açıklama. Hı hı. Vahşice saldırıldı İran'a Hı hı. deniyor. Ama bir tarafta da İran aleyhinde kampanyalar yapılıyor medyada. Bir ABD ile işbirliği de pişiriliyor. Hiç resmi açıklamalarda yetkili kişilerde NATO'nun ABD ile ittifakın sorgulandığını gördük mü? Hayır. O vahşice saldırı sanki uzaylılar yapmış gibi. Hı hı. Hı hı. Başka bir yerde bir dokunulmaz bir ABD var. Evet. Dokunulmaz bir Tam Batı'nın evet. diliyle böyle öznesi belli olmayan, faili Aynen. belli olmayan Aynen. suçlar. Ama Türkiye'nin bu savaşa katılımı için ABD'nin uyguladığı şimdiye kadarki politikalar şimdilik tutmadı. Dediğim gibi mesela Kürt coğrafyasındaki bazı siyasi hareketleri öne sürüp Türkiye'yi dahil etmeye bir rekabet olacaktı. Hı hı. Şimdilik bu olmadı. Olmuyor çünkü Amerika Birleşik Devletleri çok zorlarsa Irak'ta enteresan gelişmeler olabilir.
Yani Irak'ta hala İran güçlü demeyeceğim ama kırılgan bir ülke Amerika Birleşik Devletleri Tabii. açısından Irak. Belli unsurları harekete geçirirsin, başkalarını tamamen kaybedersin. Şimdi yakın vadede AKP'nin bu İran Savaşı'na şeyi işte Kürecik'tir. Hı hı. Kürecik zaten bir istihbarat sağlıyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. İşte İsrail'le örtülü ve ya da dolaylı ekonomik ilişkiler ve askeri ilişkiler sürüyor. İşte gene 2-3 gündür konuşulan bir şey var. Bir Türk şirketinin İsrail'e giden mühimmatı ürettiğine Hı hı. dair. Bunlar zaten eskiden beri vardı ama çok kırılma noktası olmadan, yani mesela İran'da bir dağılma belirtisi ve dolayısıyla hani İran'ın çok kötü bir ifade kullanacağım ama paylaşılması ya da bundan sonrasına ilişkin bir planlamada Türkiye devreye girecektir. Tabii. Çünkü Azerbaycan da var orada zaten. Ama burada konuşulan şeyler çok ezbere. Mesela İran Azerbaycan'ın otomatikman kopma eğiliminde olduğu çok ezbere. İran Kürtleri çok ezbere. Yani bütün bunlara dair böyle uzaktan hani gene biraz askeri kafayla yapılan değerlendirmeler yetersiz kalıyor. Doğru, bunun için çalışıyorlar. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Hani İran'da bir etnik dağılma için de uğraşıyorlar ama çalışmak başka, sahadaki gerçekler başka. Şimdi ya şöyle bir argüman var Kemal. Yani bir yana şu Molla rejim meselesi. Bir tarafta yani saldırganlığı böyle coşkuyla alkışlayan bir takım ufak tefek gruplar var. İran diasporasının bir kısmı falan. Ama bir de şöyle bir akıl yürütme var sola da bulaşan. Ya savaş çıkmasa iyiydi ama madem çıktı şu an savaştan elde edilebilecek en iyi sonuç Molla rejiminin devrilmesidir. Bunu bir değerlendirir misin? Bu ahlaki açıdan sorunlu, siyasi açıdan sorunlu, ideolojik açıdan sorunlu. Yani böyle bir savaş sonucu devrilecek olan İran rejiminin İran halkına hayır getireceğini düşünmek. Yani şöyle bir şey olsaydı zaten ABD saldırmaya cesaret edemez. Yani İran'da mevcut iktidarın zayıflaması sonrasında devreye girebilecek halkçı, devrimci, ilerici bir potansiyel olsaydı ABD zaten hiç bu topa girmez. İsrail de girmez. Böyle bir şey yok şu anda. Bu oluşabilir zaman içerisinde ileride ama şu anda İran'ın bu savaş sonucu, bu saldırılar sonucu İran'da rejim düştükten sonra İran ya parçalanır eğer böyle bir gelişme olursa ya iç savaşa girer. O iç savaşta ama taraflar etnik temelde konumlanırlar. Yani işte laik, dinci ya da işçi sınıfıyla sermaye karşı karşıya gelmez. Onun belirtileri yok. Bunu düşünmek, yani buradan hayırlı bir şey çıkabilir bu savaştan düşüncesi. Bu savaşın şu anda hayırlı tek sonucu ABD ve İsrail'in yenilgisidir. Hissedilir yenilgisidir. Çünkü her şey yapabileceğini düşünen bir iradenin kırılması demektir bu. Tabii. Sonra bakarız. Bunun da maliyeti İran'daki işte halk düşmanı bir iktidarın güçlenmesi olur türünden bir şeyle. Ya arada da İran rejimi düşsün. Kârhanesine de bu insanlığın kârhanesine bu yazılsın. Bu saçma sapan bir tez. Bundan uzak durmak gerekiyor. Yani şu anda bu İsrail ve ABD saldırısının durması. Ama bütün bunların aynı zamanda dünyada, şimdi İran ölçeğinde konuşmamak gerekiyor. Dünyada sınıf penceresinden meselelere neden bakılması gerektiğini işaret ettiği anlaşılması lazım. Şimdi niye tıkanıyor insanlık? Demin de söyledim, bir dünya sistemi var. Ve bu saldırganlığın tepesindeki ahmaklık o dünya sistemini temsil ediyor. Kimse onun dışına çıkamıyor. Hı hı. Hı hı. Ya o dünya sistemi de kapitalizm denilen işte ticari ilişkiler, çok uluslu tekeller, birbirleriyle ilişki halindeler. Sermayenin hareketliliği her tarafı kapsamış durumda ve o sistemin tepesinde de ben istediğim gibi hareket ederim diyen bir güç var. Niye güçlü bir itiraz gelmiyor?
Çünkü herkesin sistemi, kendi içerisindeki sistemi zaten güçlünün borusunun öttüğü bir sistem. Tabii. Yani ister tırnak içinde demokrasi olsun. Şimdi demokrasi dedikleri işte güya seçimler yapılıyor falan. Hiçbir alakası yok. Yani baktığınız zaman işte her tarafta yabancı düşmanlığı, her tarafta emeğe karşı acımasız saldırı, her tarafta yolsuzluk, her tarafta evsizlik. Yani saymakla bitmez. Dolayısıyla hani bir taraflarda bazı ülkelerde seçim yapılmıyor, bazı ülkelerde seçim yapılıyor. Seçim yapılmasını önemsizleştirmiyorum. Ama seçim yapılan yerlerde de demokrasi yok. Tabii. Bunun altını çizmeye çalışıyorum. Şimdi böyle bir dünyanın tepesinde ittirilmiş ve kural tanınmadığı için bütün ahmaklığına rağmen, cahil olmasına rağmen kural tanımaz bir davranış sergileyeceği için başa getirilmiş bir adam var ve bir ekip var. Ahmaklar sürüsü. Hep beraber bir ahmaklar koalisyonu var. Ama niye yönetiyorlar? Çünkü kuralsızlığı rahat icra edebildikleri için. Okumuş birisi, eğitilmiş, yontulmuş birisi daha şeydir. Kurallı hareket etmeye eğilimlidir. Ya da en azından tereddüt eder. Evet. Bu yani gerçekten de cehaletiyle, hödüklüğüyle, ahmaklığıyla istediği gibi hareket edecek. Ama sistem bunun üzerine kurulu. Sistem istenildiği gibi hareket etmek üzerine kurulu değil mi? Nereye bakarsak bakalım. Bir de bilhassa son 20-30 yılda öyle. Yani kapitalizmin freni patladı. O yüzden bu oluyor. Şimdi tam orada bak, freni patladı diyorsun ya. O saldırgan ekip bir yandan sürekli şey de söylüyor. Ya İran'dan sonra sırada Küba vardı. Evet. Mesela ondan sonra sırada kim var onu da bilmiyoruz. Yani muhtemelen ucu bir yerden sonra da Çin'e çıkıyor ama bir böyle bir kontrolsüzlük ve tek taraflı dilediğini yapmayı düşünen, bunu yapabileceğini zanneden bir saldırganlık var. Peki bu önemli, yani Küba'nın ismi geçtiğinde bir yandan da ya şimdi sırası mı diyenler, Küba'yı savunmakla bunun ne alakası var, Türkiye'nin bir sürü derdi var diyen insanlar çıkıyor. Önemsiz mi Küba, Kemal? Küba'yı savunmayı sorgulayan herkes sermaye sevicidir. Herkes. Bak, başka açıklaması yok. Çünkü demin anlattığım tablo. Tekrar ediyorum. Herhangi bir ülkenin, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail falan, bunların iç dünyasından çıktığı, bunlar çok güçlü olduğu için karşımıza çıkan bir tablo değil. Her ülkede bu yaşanıyor. Yani kapitalizm dediğimiz ya da sermaye egemenliği dediğimiz şey kural tanımıyor artık. Yani milyarlarca insanın çıkarlarının aleyhine ve bir avuç kişinin zenginliği üzerine kurulmuş bir sistemden söz ediyoruz. Bu sistem zaten her gün böyle işliyor. Şimdi uluslararası sistemde ise yıllardır Sovyetler Birliği'nin çabalarıyla falan oluşmuş bir dünya sistemi vardı. Kurallara bağlanmış. Buna son verelim diyorlardı. 30-40 yıldır da sona erdirmek için uğraşıyorlardı. Defalarca tekrar ettik. 1917 ve 1945'in bütün sonuçlarından kurtulmak istiyorlar diye. Bunu hafife alındı. Yok efendim siz ulusalcısınız. Yok bilmem nesiniz. Ne oldu? Buraya gitti mi? Gitti. Şimdi burada Küba kendilerince eski dünyanın temsilcisi. Başka bir hayat kurma iradesi. Yani başka bir toplumsal sistem. Efendim o toplumsal sistem yoksulluk getiriyormuş. Ya bu ne barbarca bir değerlendirme. Gerçekten yani akıl dışı. Yani şeyi onaylamak demek bu. Ya abluka hikaye. Küba'da da sistem iyi işlemiyor. Çeksinler o zaman ablukayı. Tabii. Ya ne demek işlemiyor? O yüzden de bugünkü dünya sisteminin devamını isteyenler ya da bugünkü dünya sisteminden memnun olanların sözü Küba ile dayanışma nereden çıktı diye. Küba önemli. Şimdi ahlaki olarak bu keyfiliğe başındaki bütün belalara rağmen kafa tutuyor. Ya kabul etmiyorum diyor. Bu çok değerli.
Yani Küba'nın enerji kaynağı yok. Küba Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit etmiyor. Çünkü nükleer silahı yok. Bu anlamda silahı yok. Yani kara gücü var. Buna rağmen Küba'yı düşürmek istiyorlar. Bunun işte bir tarihsel nedeni var. Diz çöktüremediğimiz bir yere diz çöktüreceğiz. İki yanı başında. Ya orayı da muhtemelen işte turistik Amerika Birleşik Devletleri'nin turizm cenneti. Gene kumarhane ve kerhaneleriyle ünlü bir yeri haline Batista getirmek. zamanındaki Tabii, gibi. eski döneme döndürmek. Bu öyle hayalleri vardır. Gazze'de bile bunu düşünüyorsa Küba'da hayli düşünüyordur. Ama asıl mesele başka bir alternatifi yok etmek istiyorlar. Tabii. Şimdi o yüzden de Küba direnmek zorunda. Yani İran da direnmek zorunda. İran'daki toplumsal sistem bizim benimsediğimiz bir şey olamaz ama bu keyfiliğin, bu saldırganlığın yenilmesi lazım. Bunlar kabullenilmeye başlanırsa bunun devamı gelir. Tabii. Yani işte İran'dan sonra Küba falan bu insanlık burayı durduramazsa iç politikada da tek ülkelerde yeni şeylere hazır olalım. Tabii. O sembolik ve artık anlamını yitirmeye başlayan seçim vesaire gibi başlıkların da giderek ortadan kaldırılacağı bir döneme doğru gideriz. O yüzden de Küba'yla dayanışma, İran'la da dayanışma. Yani bu Mollalar rejimiyle dayanışma anlamına gelmiyor. Ama yani İran'ın direncinin arttırılması lazım. Bu neyle olur? Politik olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni ve İsrail'le ya da bu saldırganlıkla işbirliğinin teşhiriyle, bu işbirliğinin kötü bir şey olduğunu anlatmakla olur. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Tabii. Buna devam etmek lazım. Ya ben de son soruma gelmek istiyorum. Az önce sen söyledi ya bu savaştan çıkabilecek en olumlu sonuç ABD'li İsrail'in ama adı konmuş ama adı konmamış bir ülkenin yenilgisidir, evet. Ya komünistler, Türkiye'de dünyada komünistler, sosyalistler bunun için ne yapabilirler Kemal? Şimdi zaten yaptığımız bir şey var. İsrail ve ABD ile birlikte hareket etmenin ahlaki ve siyasi sonuçlarını hatırlatmak. Şimdi bu baskı hafiflenecek bir şey değil. Yani dünyada devrimcilerin, komünistlerin ya da dünyayı bırakalım. Yani Türkiye'de bu baskı kurulmadığı takdirde Filistin meselesinde de olduğu gibi İran meselesinde de İran'a dönük saldırganlığa daha büyük bir meşruiyet aktarılacak. Şimdi bunu hafiflemeyelim. Yani kendimizi derken ben dar anlamıyla Türkiye Komünist Partisi'nden söz etmiyorum. Bu savaşın karşısında duran kesimlerin yarattığı baskı önemsenmeli bir kere. Bu arttırılarak devam etmelidir. 2, enformasyon savaşları. Yani ben şunu söylemiyorum. İşte savaşta propaganda gerçekleri çarpıtarak yapılır. Savaş bu. Dünyada çok az ülke propagandasını tamamen gerçekler üzerine kurmuştur. Ama öte yandan da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail saldıran taraf olduğu için muazzam bir yalanla, daha doğrusu çok incelikli yapıyorlar. Gerçekler üzerinden yalan üretiyorlar. Bunu Suriye'de de yaptılar. Şimdi İran meselesinde yapıyorlar. Enformasyon savaşlarında sözümüzü söylememiz gerekiyor. 3, toplumun duyarlılığını arttırmak. Şimdi Küba ne diyenler zaten İran'la da dayanışma yürütmüyor. Filistin'le de yürütmediler. Tabii. Yani bir duyarsızlık şeyi, bir de bunu işte ya Türkiye'de onca sorun varken ama Türkiye'deki sorunlar bunlarla bağlantılı. Demin de söylediğim gibi yani bu mesele de güçlünün yaptıkları karşısında sessiz kalmanın kaynağında içerideki sömürü düzenine ve eşitsizliklere onay vermek Kesinlikle. yatıyor. Kesinlikle. Yani ayrı şeyler değil.
Yani içeride bu ahlaksızlığı ve bu hırsızlığı benimsersen dünyada da bu olur. Ya bu dünya güçlülerin dünyası dersin, çıkarsın. Bu anlayışın yayılmasını engellememiz gerekiyor. Ya bu bir ahlaki duruştur. Bu ahlaki duruşun arkasında durun. Küba'ya ek olarak bir ideolojik yakınlığımız var. Tabii ki yapacağız. Yani yıllardır insanlığa, devrimcilere tek taraflı verdi Küba. Borcumuz var ya. Tabii. Yani gerçekten borcumuz var. Yoksa işte küçücük ada bilmem ne zaten yoksullar becerememişler hiçbir şey falan. Yani hakikaten ağır şeyler söyleyebilirim ama gerek yok. Biz Küba ile dayanışmamızı tabii ki sürdüreceğiz. Çünkü dediğim gibi bir farklı boyutu daha var. Küba bizim savunduğumuz bir toplumsal sistemi savunuyor ve bunun için ağırlıklı olarak saldırıya uğruyor. Tabii. İran'dan farklı. İran'ın muazzam enerji kaynakları var. ABD oraya çökmek istiyor. Ya da Çin'e veren bir ülke. Yani enerji ağırlıklı enerji olarak. İşte Çin'i kuşatma da önemli bir aşama olarak görüyor falan. Ama Küba'nın tabii ki farklı bir boyutu var ve sürdüreceğiz dayanışmamızı. Kemal çok teşekkürler. Var mı da eklemek istediğin Ben bir şey? teşekkür ederim. Umarım haftaya hani umduğumuz şekilde gelişmelerin yaşandığı bir program yaparız. Belki başka gelişmeleri konuşmak zorunda kalırız. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Sevgili Sol TV izleyicileri, haftaya Komünist Bakış'ta tekrar görüşmek üzere.